Nalanca Sanat. Hazırlayan ve sunan Nalan Kumlalı Atahan. Nalanca Sanat programına hoş geldiniz sevgili sanat dostları. Ben Nalan Kumlalı Atahan. Evde, iş yerinde, yolda, her nereden bizi dinliyorsanız hepinize Los Angeles'tan sevgilerimi gönderiyorum. Sergileriniz veya düzenlediğiniz etkinliklerin Nalanca Sanat'ta yer almasını istiyorsanız detaylı bilgilendirmeleri nalancasanat@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada sanat etkinliklerinden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Haftanın konuğu bölümünde değerli ressam Recep Batuk bizimle birlikte olacak. Programın son bölümünde sizler için seçtiğim bu haftanın kitap bölümü var. Bizi dinlemeye devam edin. Radio Anatolia. Dünyanın her noktasında bazı galeriler yeni düzenlemelere uygun olarak kapılarını sanat dostlarına açmaya başladılar. Bazı müze ve galerilerse online olarak sergilerine devam ediyorlar. İlk durağımız İstanbul. Borusan Contemporary 1998'de İstanbul'da kurulan ve çalışmalarını Brüksel ve İstanbul'da sürdüren Yasemin Baydar ve Birol Demir'den oluşan sanatçı ikilisinin Covid-19 koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına acı bir reçete olarak sunduğu Acı Reçete sergisini 17 Eylül 2020 itibariyle sanatseverlerin izlenimine sundu. Borusan'ın Perili Köşk'teki ana galeri mekanına kurulan Puff Out yerleştirmesinden oluşan sergi Borusan Contemporary'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından 7/24 yapılacak canlı yayın aracılığıyla izleyiciyle buluşuyor. Sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı Perili Köşk sevgili dinleyiciler. Fakat online olarak sergiyi izleyebilirsiniz. Küratörlüğünü Doktor Necmi Sönmez'in üstlendiği Acı Reçete aynı zamanda İstiklal Caddesi'nde bulunan Borusan Müzik Evi binası vitrinine yerleştirilen ekrandan 7/24 canlı yayının aracılığıyla da izleyiciyle buluşacak aynı zamanda. Borusan Contemporary'nin güncel sanatın yeni formlarına verdiği önem ve pandemi koşullarının sanatı düşündürücü etkisinin altını çizen sergi, sahip olduğu çok katmanlı yapıyla izleyicilere farklı bir görsel tecrübe sunuyor. Güncel koşullar nedeniyle değişen mekan-yapıt izleyici ilişkilerine farklı bir bakış öneriliyor. Metal Klinik'in desen, resim, yerleştirme, heykel, performans, video sanatı gibi birçok sanat formunun geçişliliğinde yarattığı bu mikroklima günümüzde karşı karşıya kaldığımız belirsiz olma halini yeni bir bakış açısı olarak ortaya çıkarmasıyla da dikkat çekiyor. Sergi güncel hayatın değişen ritmine gönderme yapan hareketli formların, baştan çıkarıcı göz alıcı renklerin, aniden ortaya çıkan ışıkların şekillendirdiği farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Bu görsel yolculuk izleyicileri zaman, mekan öğelerini soyutlayarak hiper gerçekliğin ortasına çekmeyi başarıyor ve dijital estetiğin en güçlü silahı olan yeni güzellik anlayışını da gündeme getiriyor. Sergi 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borusan Contemporary'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından 7/24 canlı olarak yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Şimdiki durağımız Karaköy, İstanbul. Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, küratörlüğünü Ahmet Özel'in üstlendiği Karşılaşmalar Contemporary Turkish Art adlı sergi 23 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor. Tophane-i Amire'de açılacak sergiye eserleriyle katılan çağdaş sanatçılar arasında Özel'in yanı sıra Bahar Kocaman, Bahri Genç, Berna Erkün, Engin Beyaz, Erhan Lampir, Erkan Özdilek, Feride Binicioğlu, Figen Batı, Hülya Yazıcı, Kerim Kılıçarslan, Korkut Tiryaki, Mehtap Özdemir, Murat Kurt, Müfit İşler, Nur Özalp, Ruşen Eşref Yılmaz, Sabahat Çıkıntaş ve Şeniz Aksoy yer alıyor. Resim dışında 3 boyutlu düzenlemelerin de yer alacağı sergi 2021'de Nisan ayında Hollanda'nın La Haye şehrinde bulunan
Pulchri Kültür ve Sanat Merkezi'nde Avrupalı izleyicilerin karşısına çıkacak aynı zamanda. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Juton firmasının katkı sunduğu sergi 21 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek sevgili dinleyiciler. Evet, şimdiki durağımız Ankara. Galeri Siyah Beyaz, 2020-2021 sezonunu Ali Kota'nın Kelebeğin Ölümü isimli sergisiyle açtı. Kelebeğin Ölümü sergisi 2019 yılında Türk Edebiyatı'nın duayen isimlerinden Selim İleri ile entelektüel sohbetlerinden beslenerek ürettikleri resim ve yazıları içeren Gece Sirenleri serisinden ilk defa sergilenecek resimlerden oluşuyor. Ali Kotan ve Selim İleri, Faruk Sade'ye ithaf edilen 330 eserden oluşan ve çalışmaları yaklaşık 3 sene süren bu disiplinler arası sergi ve kitap projesini metin ve imgenin dünya karşısındaki varlık ve hiçlik kavgası olarak tanımlıyorlar. Adını sanatçının aynı isim eserlerinden alan Kelebeğin Ölümü sergisinde ayrıca Ali Kota'nın alışkın olduğumuz dışa vurumcu, soyut ve figüratif eserleriyle bu kaotik patlamalarının üzerini beyazla örttüğü eserleri de yer alıyor. Sanatçının Galeri Siyah Beyaz'la 1989 yılından beri paylaştığı serüvenin son sergisi Kelebeğin Ölümü 18 Ekim tarihine kadar görülebilir sevgili dinleyiciler. Radio Anatolia. Evet sevgili Nalanca Sanat dostları, sıra haftanın konuğu bölümüne geldi. Nalanca Sanat'ın bu hafta konuğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü mezunu, eserleri yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılan, aynı zamanda birçok farklı sanat kuruluşunda sanat eğitimi vermiş olan, sanat çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdüren Recep Batuk. Az sonra sevgili Recep Batuk'la birlikte olacağız ve kendisini yakından tanıyacağız. Hadi gelin, şimdi İstanbul'a telefonla bağlanalım ve sohbetimize başlayalım. Merhaba Recep, hoş geldin Nalanca Sanat programına, nasılsın? Sevgili Nalan, çok teşekkür ederim. Sesini duydum, çok mutluydum bu arada. Çok teşekkürler. Evet Recep, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirdin, oradan mezunsun. Dolu dizgin üretimlere devam ediyorsun. Öyküler var resimlerinde. Bu öykülerin içinde hikayeler ya da hikayeler bir öyküyü oluşturuyor gibi. Bu serüven nasıl başladı? Yani şimdi şöyle, serüven nasıl başladı derken tabii bunun mutlaka bir okul öncesi de var. Yani hani klasik çocukluktan gelen resimle ilgilenme, resme olan düşkünlük. Bu ileride tabii yaş geçtikçe bunun benim profesyonel işim olması konusunda Mimar Sinan'ın sınavlarına girdim ve resim bölümünü kazandım. Yani istediğim yeri kazandım neticede. Mimar Sinan'la birlikte öğrencilik hayatı ve akabinde de okulun sonlarına doğru profesyonel hayat başlamış oldu. Çok güzel, evet. Peki bu öyküler, hikayeler, yani çalışmalarında çok cesursun gördüğüm kadarıyla. Bu hayatındaki cesurluk resimlerine de yansıyor. Öyküler derken aslında ben biraz duyargaları açık bir adamımdır. Kendimi öyle tanımlayabilirim. Yani etrafımda neler oluyor, kendi özel hayat içerisindeki detaylar, beni bir yerden alıp diğer yere taşıyan detaylar vesaire. Bunları çok gözlemlerim ve onlar benim bir datam vardır. Yani o datada hep dururlar. Dolayısıyla zamanı gelince de bunlar ortaya çıkar. Hatta ve hatta yaşamama dair, şimdi biliyorsunuz Türkiye'de sanatçı olmak çok zor bir şey. Aslında bütün dünyada zor bir şey de Türkiye'de biraz daha zor bir şey sanki. Bunun getirdiği olumsuzluklar, üzüntüler, sıkıntılar, küskünlükler, hatta isyanlar, bütün bunların totali benim kafamda yaşadıklarıma dair bir hikaye oluşturur ve ben de onları bir şekilde tuvale geçiririm. Orada aslında insanların izledikleri sanki benim hayatıma dair her şey çok eğlenceliymiş gibi gelse de aslında ben yaşanan bir takım sıkıntıları ya da gözlemlenen bir takım olayları orada eğlenceli ve neşeli bir biçimde izleyiciye sunaraktan kendi hayatıma dair, yaşadıklarıma, gördüklerime dair böyle bir anlamda dış vurumda bulunmuş oluyorum. Bu arada başka bir açıdan da olaya baktığımızda benim hayata dair, dünyaya dair bir meselem var. Zaten meselesi olmayan adam sanat yapamaz. Dolayısıyla
bardağın dolu tarafı, boş tarafı konusu tartışılır ama insanların bu anlamda meseleleri olması, o meselelerin ona ağır gelmesi belki dışarıdan gözlemleyen birisi için ürkütücü olabilir. Fakat öyle olmakla birlikte yer yer bizim için bu meseleler, bu problemler aslında bizim sanatımızı yapmamızı sağlayan çok önemli kilometre taşları diyebilirim sevgili Nalan. Evet, doğru. Kilometre taşları. Peki buradan biraz yurt dışı deneyimine, biraz Türkiye'deki çalışmalarına tekrar geleceğim. Şöyle, Türkiye'deki işte çalışmalarını orada sergiliyorsun. Aynı zamanda yurt dışında da sergilere katıldın. Orada fuarlara da katıldın. Peki şu açıdan bakarsak, Türkiye'deki galeriler, yurt dışındaki galeriler, senin çalışmaların çok cesur dedim biraz önce. Bunların alıcısı olarak, sergilenmesi olarak yurt dışında mı çok daha ilgi, yurt içinde mi çok daha ilgi var? Hani demek istiyorum. Kesinlikle evet lütfen. Yaratıcılık mı, kreatif bakış mı? Çünkü Türkiye birazcık daha geleneksel. Bu konuda ne öne çıkıyor sence? Zaten sorunun içerisinde cevabı var. Türkiye bu konuda biraz daha tabiri caizse tutucu bakış açısı olarak sanata, yani plastik sanatlara, resime, heykele. Kesinlikle ben eğer bu konuda bir seçim yapmak istersem yurt dışı diyeceğim. Çünkü önemli olan burada bizim yaratıcı sanatı dile getirmemiz ve yaratıcı sanatı dile getirirken de ulaşabildiğimiz kadar büyük kitlelere ulaşmak en büyük amacımız tabii ki. Maalesef biz bu yaratıcı sanatı dile getirirken kitlelere ulaşma anlamında da yer yer insanlarla, izleyiciyle kontak kurmak isterken problemler yaşıyoruz. Yani burada izleyicinin algısı bazen çok geri planda kalıyor. Sana yaklaşamıyor ve seni algılamıyor. Ama yurt dışında gittiğimizde bu konuda insanlar size çok ciddi bir özgürlük sunuyorlar. Yani bir alan var, bu alanda olabildiğince özgürsünüz. Ve sizin işlerinizi ya da sanata dair bir takım işleri izleyen insanların bizim toplumumuzla karşılaştırdığımızda aslında 1-2 level daha yukarıda algıları açık ve bu konuda bilgililer. Dolayısıyla geçtiğimiz yılın Aralık ayında Amerika'daydık biz galerimizle birlikte. Yani Liquid Art System İtalyan galeri. Miami'deydiniz sanırım. Miami Context Art Fair'e katıldık. Evet. Aynı zamanda eş zamanlı başka bir fuar da vardı orada. Art Basel vardı. Miami'ye, Art Basel Miami vardı. Evet. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi orada benim tabii özellikle çok gözlemlediğim bazı olaylar var. Mesela benim kendi kişisel olarak yaptığım resme dair ben mesela zaman zaman hatta kendi akademik çevremden bile ciddi tepkiler almışımdır. Yani hani insanların algısına sunulacak bir şeyler yapmam konusunda, insanların anlayabileceği bir şeyler yapmam konusunda bu çok tutucu ve bağnaz bir anlayış zaten. Maalesef bunun bir takım akademik çevrelerden de gelmesi, hatta oraya İngilizce yazılar yazmamdan olayı bile ben eleştirildim. Yani niye Türkçe yazmıyorsun gibi böyle hani saçma sapan artık hani yorum dahi yapma gereği hissetmedim, duymadığım akademik çevrelerden bir iki hani ciddi akademik titri olan insanlardan tepkiler gelmişti. Bunu anlamadım ben. Bu eleştiri konusunu birazcık daha açabilir miyiz? Hani insanların tabii. İsimlerinden ya da galerilerden bahsetmiyorum. Bu yapılan eleştiriler yapıcı anlamında mıydı? Çünkü geçen hafta mesela Elif konuğumdu. Evet. Onunla da konuştuk bu konuları. Hani yapıcı eleştiri vardır ama öyle de eleştiriler vardır ki sizi tamamen piyasadan yok etmek üzerine kurgulanmıştır. Bunun Nalan'cığım resim evrensel bir olay değil mi neticede? Yani resmi dünyanın her ülkesinde yapabilirsiniz. Yani bu resminizi, siz sanatınızı Amerika'da da yapabilirsiniz. Ne bileyim ben Orta Asya'nın herhangi bir ülkesinde de yapabilirsiniz. Tabii, Türkiye'de de yapabilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla bu kadar evrensel bir olay bir başkaları tarafından, özellikle akademik çevrelerde bazı isimler tarafından efendim sen resmini niye İngilizce yazılar yazıyorsun ya da bir şey yazmak istiyorsan yani oraya yazı zaman bir form olarak, biçim olarak da gelebiliyor. Niye bunları Türkçe yazmıyorsun'a getirdiklerinde inan bu artık herhalde sanatta tutuculuğun nirvana yapmış hali diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla burada ben kötü niyetle seziyorum. Yani bu iyi niyet değil maalesef. Dolayısıyla bizim aşmamız gereken çok çok ciddi problemler var.
Ben bu Miami gözlemlerime geldiğimde, tekrar fuar gözlemlerime geldiğimde, ne kadar siz yaratıcıysanız insanların size ilgi ve alakası o kadar fazla oluyor ve bana burada yani sen biraz daha anlaşılabilir ol, bu anlamda ısmarlama resim yapma önerilerinde bulunduklarında buna ciddi tepkiler gösteriyor. Benim bu resmim yer yer Amerika'daki çok çeşitli sanatçıların işlerini görünce naif bile kaldı. Yani insanlar hani tabiri caizse tırnak içerisinde gerçekten uçmuşlar. Evet. Gerçekten çok yukarıdalar yani. Dolayısıyla hani ben burada çok tepede görülüyorum ama ben bile naif kaldım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Dolayısıyla sanatta limit yok, sanatta, yaratıcılıkta limit yok. Olabildiğince buradan insanlara önerim, bu işi yapan insanlara önerim. Olabildiğince özgürlüklerine ket vurmasınlar, olabildiğince ileri taşısınlar işlerini. Dolayısıyla tüm bunları değerlendirdiğimizde Amerika özelinde ya da Avrupa'nın birçok ülkesinde olabildiğince sizin özgür sanatı yapmanız için her türlü şart ve ortam hazırlanıyor ve insanlar buna ciddi biçimde bir teveccüh gösteriyorlar izleyici olarak da. Dolayısıyla zannedersem sorunun yanıtı anlaşılmış oldu, biraz önceki sorunun yanıtı. Evet. Ama buna eklemem gereken bir şey varsa da tabii ki sorabilirsin, devam edebilirim. Bir sonrakilerde sanırım olacaktır, o cevaplar tekrar gelecektir. Şimdi Türkiye'deki bulunan sanatçıların, şu an Türkiye'de yaşayan sanatçılardan bahsetmek istiyorum. Onların bu pandemi dönemindeki üretimlerinden ya da üretememelerinden ya da ürettiklerini sergileyememelerinden ya da fiziksel olarak sergileyemediler, dijital ortamlarda sergilendiye geçerken buradan biraz önce senin bahsettiğin bu eleştirilerden de kısacık kendi fikrimi söylemek istiyorum. Eleştiri okey, ben ona her zaman açığım, öyle olmalı. Peki bu eleştiri yapan kişiler İngilizce yazıldı, İspanyolca yazıldı, Rusça yazıldı, hiç fark etmez. Belki 15-20 sene önce internet yoktu. Hiçbir şeye ulaşamıyorduk. Ancak yurt dışına gidip birebir görüldüğü zaman insanlar oradaki çalışmaları görebiliyorlardı. Ama şu anda elimizdeki o küçücük avuç içimiz kadar bir makineden bile dünyanın her tarafındaki galerilere, müzelere, fuarlara ulaşabiliyorlar. Her yere ulaşıyoruz. Ve oradan da izleyebiliyoruz şu an gündemde ne varsa. Aynen. Dünyanın herhangi bir müzesinde gidip izleyebiliyorsunuz şu anda. Müzeye giriyorsunuz, online olarak izliyorsunuz her şeyi yani. Peki bu eleştiri yapanlar acaba bu izleme olaylarına tamamen de kendilerini kapatmış insanlar mı diye aklıma geliyor. Valla ben bunları çözemiyorum. Bu insanları çözemiyorum. Yani maalesef Türkiye'nin bu konuda ciddi derecede bir kısırlığı ve tutuculuğu var. Yani bunu bir türlü aşmış değiliz. Mesela biz akademide, Mimar Sinan'da klasik bir eğitim aldık, Rönesans eğitimi aldık. Yani bizim altyapımız tamamen Rönesans. Üst yapı artık tamamen kişisel. Burada sen nasıl bir resim yapmak istiyorsan o altyapının üzerine o yapıyı kurmuş oluyorsun. Fakat hala ben gözlemliyorum ki mesela bizim dönemlerde hoca olan birçok isimde ya da işte bizim dönemlerde okumuş, sonra asistan olmuş, akademik ünvan almış ve piyasada sanatını icra etmeye çalışan birçok arkadaşla da görüyorum ki bazı köşeleri hala aşamama durumu var. Bu sanat adına aslında çok üzücü bir şey. Bu sanat aslında onlara kendi alanında ciddi bir özgürlük sunuyor. Fakat bu arkadaşlarımız maalesef bu özgürlüğü fark edip bunları daha yukarı level'lara taşıyamıyorlar. Bu tamamen onların olaya bakış açısı ve bu tutucu anlayışlarından kaynaklanan bir durum. Yani onlar adına üzülmeli miyim yoksa bu onların özgürlüğüdür, olaya böyle bakıyorlar deyip geçiştirmeli miyim bilemiyorum. Ben de bilemiyorum ama yani sanatın dünyadaki geldiği noktaya bakarsak artık oraya İngilizce, İspanyolca, İtalyanca bir şeyin yazılması ya da Türkçe yazılmaması, yani bunun tartışılacak, konuşulacak bir tarafı dahi yok benim açımdan. Anlatabildim mi? Yani ben böyle bir tartışmaya girmem bile. Çok komik yani. Çok komik bir tartışma bu. Yani daha ciddi şeylerle uğraşmalıyız diye düşünüyorum. Beni burada esas üzen bunların akademik titri olması, bunu söyleyen arkadaşların. Yani dolayısıyla artık neticede bu kişisel bir eylem. Dolayısıyla onlar diledikleri gibi sanatlarını icra etmeye devam etsinler. Biz kendi algımız yönünde tüm bize sunulan dünyasal özgürlükleri kullanıp sanatımızı daha da yukarılara taşıma adına girişimlerimize devam edeceğiz. Evet. Biraz önce özgürlük dedin. Buradan şu an hemen hemen bir 6 aydır özgürlüklerimizin kısıtlandığı bir dönemdeyiz.
hareketlerimiz kısıtlandı, işte sosyal mesafeler kısıtlandı gibi durumlar içindeyiz. Ve bu otomatikman üretimlerimize de yansıdı. Çünkü psikolojimizin iyi olması gerekiyor. O üretimleri sergilemeye de yansıdı. Biraz Türkiye'deki durumdan, hani ben uzaktayım açıkçası, geçen sene Eylül'den beri de gelmedim Türkiye'ye. O Türkiye'den biraz bahsedebilir misin? O iç yapıdan, dışarıdan evet haberlerden alıyoruz ama o içerideki yapıdan biraz bahsedebilir misin? Sanatçıların geçim kaynaklarının düşmesi. Yani şu anda çok güzel bir yere getirdi konuyu ve çok doğru şeyler söyledi. Şöyle maalesef en zorlu dönemlerimizi yaşıyoruz bu pandemiden dolayı. Bir kere şöyle bir durum var. Öncelikle sanatçının geçinmesi gerekiyor. Sanatçının yaşaması gerekiyor. Fakat bir anda satışlar durdu. Çoğu arkadaşımız öğrencilere ders veriyordu. Öğrenciler çekildi doğal olarak. Pandemi bütün dünyayı sarmış durumda. Yani küresel bir felaket. Bu Türkiye'de çok ciddi biçimde hissediliyor. Ve biz burada bir takım zorluklar yaşamaya başladık. Çünkü sadece salt işi, ressamlık olan birçok arkadaşımız var. Ve bir anda bütün hatların koptuğunu düşünün. Ve bu insanlar ne yapacaklar? Şimdi bu insanlar ne yapacaklar sorusuyla birlikte sanata dair bir takım kuruluşlar, bildiğimiz bazı kuruluşlar, dernekler vesaireler aslında burada aktif olmalıydı ama bu konuda maalesef ciddi dönüşler görmedik. Bu bizim açımızdan üzücüydü. Herkes bu anlamda bir takım dönüşler bekledi ama maalesef olması gereken şeyler olmadı bu konuda. Ve artık herkes kendi meşrebince kıt kanaat, işte eşten dosttan, anneden babadan nasıl geçiniyorsa bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalıştı ama bunlar çok zor günlerdi. Dolayısıyla böyle bir küresel salgından dolayı geldiğimiz nokta sanatçı olarak bizlerin de motivasyonunu ciddi biçimde düşürdü. Ben bundan belki en çok etkilenenlerden bir tanesiyim. Ciddi motivasyonum düştü ve yaklaşık bak pandemi neredeyse işte Mart ayından beri var. Evet. Türkiye'de büyük sorun. Ben itiraf ediyorum yani çok ciddi biçimde 15-20 gündür atölyeye gidip gelmeye ve çalışmaya başladım biliyor musun? Yani dolayısıyla bizim için çok ciddi bir yıkım oldu. Maddi ve manevi aynı zamanda. Ama dediğim gibi bu konularda en azından manevi konularda anlıyorum da maddi konularda artık bizi bir takım kuruluşların desteklemesini, derneklerin desteklemesini beklerdik. Maalesef bu pek umduğumuz gibi olmadı. En azından hayatımızı idame ettirebilme adına bu ciddi bir eksiklik diye düşünüyorum. Bu arada birçok arkadaşım tabii internet üzerinden bir şeyler yayınlamaya yapıp orada izleyicileriyle paylaşmaya çalıştı. Yeni zaten Türkiye'de de sezon açıldı, sergiler harekete geçmeye başladı diyelim ama yani o şey yok tabii yani hani bir sene önceki o heyecan, o izleyici kitlesi, o sayı yok. Zaten çok ciddi önlemlerle o sergilere insanlar giriyorlar, kontrollerle giriyorlar ve dolayısıyla birazcık insanlar da yani izleyicilerin de heyecanı ve modu düştü sanatçı gibi. Vallahi bilemiyorum nereye gittiğimizi, nasıl gittiğimizi bilemiyorum yani ama tabii bizim bu işimiz neticede biz bunu yapmak zorundayız, sürdürmek zorundayız. Yine İşte motivasyonumuzu bir parça toplayıp bunun böyle olmayacağını yani hayatın böyle geçmeyeceğini iyice artık kendimizi diyelim ikna edip işlerimize, atölyelerimize döndük. Yeniden resimlerimizi yapmaya başladık. İşte yeniden sergiler açılmaya başladı. Türkiye'de durum bu. Yani sen uzaktan nasıl görüyorsun bilmiyorum ama yani biz de şu anda Türkiye'de baktığın zaman sanat piyasası maalesef şu anda çok da olumlu gitmiyor burada. Evet, buradan da öyle gözüküyor zaten. Evet, yani Amerika'da da aslında çok farklı olduğunu şu anda düşünmüyorum. Bilmiyorum, sen daha iyi biliyorsun. Yok, evet, burada da öyle. Fakat burada belli destekler vardı. O yüzden biraz daha rahattı. En önemli olan şey o zaten. Yerel yönetimler işte atölyesi olan belli sanatçıları desteklediler. Artı işte online sergiler çok desteklendi burada. Dersler burada da verilmedi, evet. Ama çok çabuk bir şekilde online olarak yani internet üzerinde işte Zoom veya işte farklı uygulamalar üzerinden dersler verilmeye başlandı. Ve insanlar da buna yani evde oturdukları için katıldılar. Hala da katılmaya da devam ediyorlar. Yani burada öyle bir bilinç var. Bu güzel bir taraf tabii insanların katılımcı olması bu tip olaylara. Ama işte
öyle diyoruz, böyle diyoruz ama zurnanın zırt dediği yer sanatçının yaşayabilmesi, nefes alması, karnının doyması. Yani biraz olayı egzajere ediyor gibi oluyorum ama egzajere etmiyorum aslında. Yani bu gerçeklerden bahsediyorum. Dolayısıyla siz yaşamsal anlamda bazı giderlerinizi karşılayamadığınız takdirde motivasyonunuz da buna paralel düşmeye başlıyor. Anlatabildim mi? Evet, yani evet. Bunu ben kendi özelimde söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Birçok arkadaşımız, herkes bu durumda diyelim, sanatla uğraşan. Yani içlerinde kapital anlamında rahat mutlaka bir iki arkadaş, birileri var tabii ki ama ben daha genele yaydığımda çoğunluk bu şekilde maalesef. Doğru söylüyorsun, doğru. Yani bir resim yaparken ya da heykel sanat dalından birisiyle uğraşırken sanatçı ruhunu doyuma ulaştırıyor, ruhunu olgunlaştırıyor ve üretimler ortaya çıkıyor ama evet, bu dönemlerde de midenin de doyması gerekiyor ki sağlıklı üretimler çıkabilsin. Nalan'cığım, midenin doyması gerekiyor ki mide doyduğu için beyine kan gitsin ve beyin çalışsın yani. Evet. Şimdi dolayısıyla öbür türlü önce insanlar hayatlarını idame ettirme derdindeler ki idame ettirsinler, sanatlarını yapsınlar. Ama işte bu maalesef bazı duyarsızlıklar diyelim biz buna ya da insanların, sanatçının olayı ciddiye aldığı kadar olayı ciddiye almaması, bu konuda destekte bulunmamaları sanatçılara maalesef sanatçıları bu pandemi döneminde bayağı ciddi derecede zorluklarla karşılaştırdı. Ama dediğim gibi yani hayat böyle de devam etmiyor. Yani oturup da ne yapalım, işte hayat bizim için çok zorlaştı, biz köşemizde duralım artık pandemi geçene kadar diyecek halimiz de yok. Artık o ilk şeyi de atlattı zaten insanlar, o ilk panik havası da gitti. Dolayısıyla şimdi hepimiz dediğim gibi birçok insan, birçok arkadaşımız, sanatçı arkadaşımız, heykeltıraş, ressam, seramikle uğraşanlar atölyelerine döndüler ve işlerini yapmaya başladılar. Ama tabii bu işlerini yaparken de bunların hepsinin kapitale dönüşmesi gerekiyor. Evet. Buradan da sanatseverleri, bizleri dinleyenlere artık bir ricada mı bulunalım? Onlara yapmaları gereken konuları biz tabii hatırlatacak değiliz. Herkesin kendine ait bir zihni, aklı var ama durum bu. Yani dolayısıyla hatırlatalım. Yani çünkü insanlar bu panik havasında bazı şeyleri unutmuş olabilirler. Onları hatırlatalım. Evet, resim bu ülkenin sanatçıları var ve desteklenmeliler. Evet, yaşamak aynen. Bu ülkenin sanatçıları var ve onlar da yaşamak durumundalar. Dolayısıyla en azından onlara destek olun. Onlar da hayatlarını sürdürebilsinler. Hatta şöyle bir ibare vardır. Aslında kriz anları alıcı açısından en verimli zamanlardır. Yani hani orada kriz anlarında genelde fiyatlarda bir esneme olur, yani aşağı doğru. Dolayısıyla burada amaç sanatçının sanatını sürdürebilmesi için gerekli kapitalin sağlanması ise ben bizi duyan ya da bu anlamda sanatı seven herkesten birazcık lütfen harekete geçmelerini bekliyorum. Ki hayatın akışı bizler için de, sanatla uğraşanlar için de devam etsin. Yani. Evet, doğru söylüyorsun. Devam etmesi gerekiyor. Şimdi bir son soru sormak istiyorum sana. Programın sonuna geliyoruz Recep. Çok güzel gidiyor aslında. Seninle daha uzun bir program yapmak istedim ama bize İnşallah. Ayrılan sürenin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Peki buradan yeni işte üniversiteye girmeyi planlayan ya da sanatın bir dalıyla uğraşmak isteyen fakat ona nasıl yöneleceğini bilmeyen, yönelmek isteyen ama önünde doğru rol model olmayan gençlere veya yetişkinlere diyelim, ne yapmalarını önerirsin? Nasıl bir yol izlesinler? Programın başında demiştik ki, hatırla, sanatla uğraşan kişinin hayata dair bir meselesinin olması gerekiyor. Şimdi ikinci şıkkı söylüyorum. Bu sanatla uğraşacak olan kişinin obsesif olması gerekiyor. Takıntılı olması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Çok önemli bir şey ama ciddi söylüyorum. Eğer obsesif bir adam değilsen sanata dair, yani yarı yolda bırakırsın, kaçar gidersin. Ben ve benim gibi birçok arkadaş ciddi biçimde obsesif, takıntılı. Yani şöyle düşün, çok sevdiğin, çok aşık olduğun bir sevgili var ama sana her defasında kazık atıyor ve sen ondan bir türlü kopamıyorsun. Her defasında aşkını tazelemeye çalışıyorsun, onunla birlikte olmaya devam ediyorsun. Bu böyle bir şey. Yani bu sanat ya da resim, heykel zaman içerisinde bu bizim mesleğimiz olduğu için bizi ciddi bazen üzüyor. Ama her defasında biz obsesif biçimde ona çok aşık olduğumuz için ona hala kucak açıyoruz ve devam etmeye çalışıyoruz. Hayatımızı onunla sürdürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla
Dediğim gibi hayatınızda bir meseleniz olsun. 2, obsesif ve takıntılı olun sanat adına. Sonrası zaten kendiliğinden geliyor. Evet, bir de tutkulu olun. Tutkulu olun ki devam edin. Tabii. Yani obsesif, zaten tutkuluysan, obsesifsen zaten tutku da beraberinde var geliyor. zaten. Hı hı, kesinlikle. Aynen. Evet Aynen. Recep'ciğim, çok teşekkür ediyorum. Nalanca ben Sanat'ta çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbette benimle beraber olduğun için. Harika bir program yapıyorsun. Çok önemli bir iş yapıyorsun. Nalan'cığım, seni de kutluyorum bu arada. Çok teşekkürler. Sen de bir dönem hem radyoda hem televizyonda çok aktiftin ama bu dönem biraz sanırım dinlenme dönemin, daha sanatla... Biraz evet öyle oldu. Biraz da tabii şartlar onu gerektirdi. Dilerim artık ama seni de görmek isteriz. Sen de çok iyi programlara imza attın. Seni de görmek isteriz. Sanata dair güzel şeyler yapıyorduk. İnşallah devam eder bir gün. Tekrar İnşallah. hep birlikte başarırız bunları. İnşallah. Çok teşekkürler. Los Angeles'tan İstanbul'a kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ben de İstanbul'dan Los Angeles'a, tüm Kaliforniya'ya bizi dinleyenlere ya da internet üzerinden dünyanın her tarafında bizi dinleyecek olan herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşça kal. Evet sevgili dinleyiciler, haftanın kitap bölümüne geldi sıra. Bu hafta sizler için Espas Kuram Sanat Yayınları'ndan çıkan Emre Zeytinoğlu'nun Sanatın Karanlığı isimli kitabı seçtim. Bu kitabın odağındaki konu, modern insanın kendisi adına düzenlediği hümanizm özne estetik sanat bütünlüğünü kendi eliyle bozuşu, zaman zaman onu farklı kılıklara sokuşu ve sonunda da bu bütünlüğü tümüyle yok edip bambaşka bir serüvene açılışıdır. Hatta bu öyle bir serüvendir ki orada insan bir yok oluş yolculuğuna çıkmış, geri dönüş yollarını kendi elleriyle tıkamış ve bundan da hiçbir rahatsızlık duymamıştır. Bu yolculuk sırasında yanına aldığı tek bir şey varsa o da kendisi hakkında yine kendisinin oluşturduğu hümanizm, özne, estetik, sanat bütünlüğünü en çarpıcı bir biçimde okuyabileceği bir masal kitabıdır. Onu sürekli olarak okur, okuyarak yoluna devam eder. Bozduğu bu bütünlüğü hala varmış gibi düşünür, eğlenir. Kendisini iyi hisseder. Bununla birlikte orada okuduklarıyla ilgisi olmayan bir yolda müthiş bir arzu ve hazla ilerlemeyi de sürdürür. Sanatın Karanlığı, gelecek zaman üzerine karamsar bir komplo teorisi olarak okunabilir fakat diğer yandan hümanizm, özne, estetik ve sanat kavramları kapsamında öğrenilmiş şeyleri yeniden gözden geçiren, onların göz alıcı parlak görüntülerini aşıp dokuları arasına gizlenmiş karanlık noktalara ulaşmaya çalışan bir kitap olarak da okunabilir. Evet sevgili dinleyiciler, Sanatın Karanlığı adlı kitabı okumanızı öneririm. Radio Anatolia. Sevgili sanat dostları, bir programın daha sonuna geldik. Bugün Nalanca Sanat'ta bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün, bir önceki günden daha güzel, sağlıklı ve umut dolu olsun. Sanat dolu bir hafta geçirmenizi dilerim. Sanatsız kalmayın. Nalan Kumlalı Atahan'ın hazırlayıp sunduğu Nalanca Sanat programını dinlediniz.